Merhabalar. Bugün Objectivist Network'ün 2002 yılında yaptıklarından bahsedeceğiz ve 2023'te bizden neler bekleyeceğiniz hakkında bir şeyler konuşacağız. Çeşitli sürprizlerimiz ve müjdelerimiz var. Orçun, öncelikle nasılsın? İyiyim Özgür. Sen de iyisin umarım gurbet ellerde. Ben de iyiyim. Bir 3-4 aydır bir gurbette yaşama durumum var ama işleri bırakmıyoruz tabii ki. Tam gaz devam ediyoruz yeni projelere. Nasıl geçti? 2022'yi nasıl yorumluyorsun? Neleri iyi yaptık, neleri yapamadık? Bir muhasebemizi yapalım istiyorum. Ee, Yani bana göre iki tane çok önemli pozitif durum vardı ya da faaliyetimiz vardı 2022'de. Bir yandan çok fazla insanı objektivizmle yüz yüze tanıştırdık. Ofisimizde ağırladık. Farklı arka planlardan gelen insanlar, farklı üniversitelerden gelen öğrenciler. Aslında tam olarak kapitalizme inancı bile bir tık zayıf olan hocaları falan ağırladık. Onların fikirlerini bile değiştirdiğimizi düşünüyorum bir tık ofisimize geldiklerinde. Bir de senin de bildiğin üzere bizim de çok mutlu olduğumuz üzere kitaplar basıldı bu sene. Sonunda yani kitaplara sahip olduk. Rahat bir şekilde kitapları dağıtabildik. İnsanlara Türkçe bir şekilde okumalarını tavsiye edebildik. 7-8 seneden sonraydı herhalde bu kitapların basılması. O konuda da aslında bir şeyler söylemek istiyorum. Biz 2020'nin başından beri belki de bu Ayn Rand kitaplarının teliflerinin nerede olduğunu aradık. Kim bastı, kimin basması gerekiyor, niye basılmadı falan derken sonunda Pegasus Yayınları bastı. Biz de belirli bir miktar satın alıp dağıttık. Birazdan da bahsedeceğiz ama önümüzdeki dönemde daha fazla biz de bu kitaplardan faydalanmayı ve dağıtmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki döneme geçmeden tabii bu sene neler yaptık? Biraz ondan bahsetmek istersin belki ya da beraber bahsedelim. Yani dediğim gibi benim için en önemli iki faaliyet, aktivite ya da durum bunlardı. Bunun yanında Ankara'da Türkiye'nin ilk Objektivist konferansını yaptık. Sen nasıldı sence? Ben çok başarılı buldum aslında konferansı. Açıkça söylemek lazım bunu. Türkiye'nin ilk objektivist konferansı deyince biraz iddialı gözükebiliyor ama biz yaptık yani. Hani yapacak bir şey yok sonuçta bizim eserimiz oldu bu. Güzel bir etkinlikti. Beklediğimiz kadar katılımcıya eriştik ve katılımcılar farklı backgroundlardan, farklı ideolojik kanatlardan geldiler. Ayn Rand ve objektivizmle ilgili sunumlarımızı dinlediler ve ilgi de gösterildi açıkçası. Daha sonra workshop'umuz oldu. Workshop'ta da güzel katılımlar gerçekleştirdiler ve güzel, yani en azından bizim yaptığımız sunumlarda anlatmaya çalıştığımız şeyi anlatabildiğimizi gördük o workshop'larda. Gayet güzeldi. YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamızı aktif bir şekilde kullandık. Önümüzdeki dönemde çok daha aktif bir şekilde kullanacağız. Takip etmenizi tavsiye ederim. Ofisimizde bahsettiğin gibi toplantılarımız oldu. Önümüzdeki sene bu konsept de biraz değişecek. Belki bundan bahsedeceğim birazdan. Bizim için başarılı bir sene geçti bence. Tabii 2023 için çok daha heyecanlıyız. Çok daha farklı işler yapacağız. Çok daha farklı bir ekibimiz olacak. Ekibimiz büyüyor, profesyonelleşiyor ve İstanbul ve Ankara'da daha büyük konferanslar planlıyoruz. Biraz daha uluslararasılaşmayı hedefliyoruz. Belki bu konuda bir şeyler ekleyebilirsin. Tabii bu sene iki konferans yaptık aslında. İstanbul'daki biraz daha küçük çaplıydı. O da Türkiye'nin ikinci Objektivist konferansıydı. Ama tabii bizim eskiden beri bu STK geleneğinde bir yandan şöyle de bir çabamız oluyor. Türkiye'deki uluslararası öğrencilere de ulaşmaya çalışıyoruz ya da dışarıdan ana dili İngilizce olan konuşmacılar, konunun uzmanlarını getirmeye çalışıyoruz. Belki bu sene konferanslarımızdan birini İngilizce yapabiliriz. Hani kesin olarak bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü hala hepsi planlama aşamasında ya da sürpriz diyelim. Sürpriz olacak bunlar. Aslında planlama aşamasında olsak da belirlediğimiz birçok şey var. Çeşitli sürprizlerimiz olacak. Bir kısmından bahsedeyim buradan, bir kısmını zamanı gelince takipçilerimiz görecek. Yine en azından Ankara ve İstanbul'da 2 büyük konferansımız olacak. İnteraktif bir şekilde yine workshop'ların olduğu, sunumların olduğu konferanslar olacak. Okuma gruplarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Bu sene bir okuma grubu başlattık ama benim bu ülke değiştirme durumum yüzünden biraz sekteye uğradı. O konuda da biraz mahcubuz açıkçası. Önümüzdeki sene çok daha güçlü bir şekilde devam edecek okuma gruplarımız ve okuma gruplarını başarıyla tamamlayanlara çeşitli ufak hediyelerimiz olacak. Ve Objektivist Network'ün aktivitelerini takip eden, bizimle aktif bir şekilde ilgi gösteren arkadaşlara çok daha büyük, belki hayallerini süsleyen bazı sürprizlerimiz olabilir. Bu konuda bir vaat demeyeyim de bu konuda bir haber verelim istiyorum. Aynı zamanda etkinlik formatımız da değişecek. Ofisimizde yaptığımız etkinlikleri daha geniş, daha ferah,
belki daha teknik altyapısı uygun yerlerde daha az sıklıkta, belki ayda bir, belki 2 ayda bir ama daha yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz ve aynı zamanda yeni partnerlikler, yeni işbirliklerine gidiyoruz Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla. Eğer sizin de dahil olduğunuz, parçası olduğunuz bir sivil toplum kuruluşu, bir öğrenci kulübü vesaire varsa ve aynı anda fikirleriyle ve objektivizmle ilgileniyorsanız bizimle iletişime geçmeye sakın çekinmeyin. Çünkü çeşitli işbirlikleri yapabiliriz. Bu konuda size yardımcı olabiliriz. Bunu da ekleyeyim. Ve güzel bir 2023 diliyorum. Bu video eğer planlandığı gibi giderse 31 Aralık 2022 günü YouTube kanalımızda yayınlanacak. Son sözü Orçun'a bırakıyorum ve bizi takip edin diyorum. Yani en önemli şeyleri söyledik zaten. Ben de aynı şekilde bizi takipte kalın. Hani bahsettiğimiz şeyden çok bahsetmediğimiz şey, atladığımız şey vardır. Onlar için de bu etkinlik duyurularımız vesaire, bunların hepsini gene sosyal medyamızdan duyururuz. Instagram'dan duyururuz. Hoşça kalın.